Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Oldukça kritik bir haftaya girdik. Çarşambadan sonra ortalık bayağı bir karışacağı benziyor. Powell'ın konuşması akşam saat 9.30'da olacak bir arkadaşımız sormuş. Aynı zamanda çok sayıda veri var Cuma akşamına kadar. Dolayısıyla bütün bunların etkisiyle ciddi dalgalanmalar yaşanabilir piyasada. Özellikle trade işlemlerimize çarşambadan sonra ara vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii bir arkadaşımız da şunu söylemiş, risk almadan para kazanılmıyor diye. Bu piyasalarda bu geçerli değildir. Kıbrıs'ta, kasinoda poker oynuyorsanız evet bu mantıkla olaya bakabilirsiniz. Ancak piyasalarda para kazanmak istiyorsanız aldığınız risklerin çok iyi analizini yapıp risk kontrolünü çok iyi yapabiliyor olmanız lazım. Aksi takdirde yaptığınız iş yatırım olmaktan çıkar, bir trade olmaktan çıkar, tamamıyla kumara dönüşür. O nedenle söyleyebileceğim bu piyasalarda başarılı olmanın anahtarı risk analizi, risk yönetimidir. Aksi takdirde zaten başarıyı yakalayacağınız sermaye elinizde kalmayacaktır. O nedenle lütfen bu hafta piyasalarda çok dikkatli olalım. Şimdi bugün piyasaların açılışıyla birlikte gümüşte oldukça sert satışlar gördük. Bugün için aşağıda 21.09-21.04 bölgesini destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda bir ara direnç olarak 21.46 direncimiz var. Bunun da üstünde bakın şu tepenin oluştuğu esas direnç bölgemiz 21.67-21.63 bölgesinden geçiyor. 21.67-21.68 diyelim buna, 21.68 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlerden bahsedemiyoruz. Çünkü bu son satışın biraz sert geldiğini görüyoruz. Dipler arasındaki mesafeler kısalmaya başladı. Dolayısıyla satıcıların güçlendiği bir süreç oldu bu son satış. Bu nedenle büyük ihtimalle şu yatay bant içinde bu haftaki veriler beklenecektir. Verilere göre de kırılımların geleceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi Powell'ın konuşması var ve akabinde de gelecek olan verilerle burada sahte kırılımlar da yaşanabilir. O nedenle bol stoplu bir hafta geçirmek zorunda kalabiliriz. Trade edenlerin çok dikkat etmesi, hatta yeterli tecrübeye sahip değillerse çarşambadan itibaren çok fazla işlemlere dahil olmamaları çok daha sağlıklı olacaktır. Fırsatlar evet kaçabilir, ancak bu piyasalarda fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecek. Bunun bilincinde olarak hareket edersek çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan hızlıca bir altına bakalım. Ons altının daha diri durduğunu görüyoruz şu an için. Son bakın oluşan dipten gelen satışlar aşağıdaki 1747-1743 desteğinden destek bulmuş durumda. Burada bir çift dip yapıp şu an yükselişini görüyoruz. Yukarıda bugün için takip edeceğimiz ilk ara direnç bölgemiz 1761-1759 bölgesi. Bunun da üstünde bakın 18 Kasım'da oluşan bir tepemiz vardı. 1767-1764 direncini takip ediyor olacağız. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da 81.53-81 bölgesinden destek bulduk ve yükselişlerimiz yukarıda 83.16-83 direncini kıracak mı sorusunu soruyorduk. Bu bölgeye kadar yükselişler gelse de şu an tekrar gümüşün güçlenmeye başladığı bir süreci bize gösteriyor altın gümüş rasyosu. Aşağıda ara destek bölgesi olarak 81.72'yi takip edeceğiz. Bu bölgenin kırılımıyla da tekrar bu 81'in altına iniyor muyuz? Bunu sorgulamaya başlayacağız. Yukarıda da halihazırda 83.16-83 direnci önemini korumaya devam ediyor. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde 975 önemli destek bölgemizdi. Buradan iki defa tepki aldık. Üçüncüsünde bu bölgeyi kırsa da bakın aşağıda 966-959 bölgesine ulaşamadan tekrar bir alım süreci görüyoruz. Burada iki tane ara direnç bölgemiz mevcut. İlki 987-984, ikincisi 992-990 bölgesi. Yukarıda ana direnç bölgemiz ise 1995 aralığından geçmekte. Bu bölgeyi bakın 3 defa direnç olarak çalıştırıp bu düzeltmeyi yaptı. Dolayısıyla şu hareketi bir güç toplama olarak görebiliriz. Aşağıda 959 altında kapanışlar görmediğimiz sürece bu güç toplama süreciyle yukarıda 1000'in kırıldığı bir süreci takip edebileceğimizi düşünüyorum. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram altında 1051-1047 direnç bölgemiz vardı. Bunun üstünde hareketler görsek de yeterince güçlü alımlar gelemediği
geldiği için tekrar bir satışla karşılaştık. Aşağıda 1043 bir ara destek bölgemiz olacak. Bugün içinde yukarıda 1051 üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Aynı zamanda şu tepe noktası da gene kırılım için önemli olacaktır. Şu an için bu bölgeyi fiyatlıyoruz. 1053 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip edeceğiz gün içinde. Buradan gram gümüşe geçelim ve şöyle 4 saatlik grafiklerden bakalım. Gram gümüşte aslında değişen pek bir şey yok. 12.64-12.42 destek bölgesini takip ediyorduk. 12.27'ye kadar sarkmalar yaşandı. Buradan gelen yükseliş sonrasında da bakın 12.64'ü destek olarak şu an için çalıştırıyor. Yukarıda 13.14 Aralık ayındaki zirve noktamız ve bunun üstünde de şu son yükselişte 13.40'a kadar ulaştığımız seviyelerimiz var. 13.40 üstü kapanışlar alımların güçlenebileceğini bize gösterir. Aksi takdirde şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Onsları takip etmek gene çok daha doğru olacaktır. Her ne kadar dolar Türk lirasında bir miktar güçlenme görüyor olsak da zayıf hareketlerden dolayı onsları takip etmek çok daha doğru olacaktır gramlar için. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Pazar günü oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir eğitim videosu paylaştım. Destek dirençlerin kırıldığını nasıl anlarız bunu anlatmaya çalıştım. Bu akşam saat 7'de de stop seviyelerimizi nasıl belirlemeliyiz diye bir video hazırladım. O da saat 7'de yayına girecek. Yaptığım analizlerden fayda sağlayabilmeniz için bu tür bilgi içerikli videolar da paylaşmaya başladım. Bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet, kısaca bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.